Merhabalar. Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bundan önceki tıraşlarımız, bizim son 3 tıraşımızdan bahsedecek olursak aslında biraz agresif geçmişti. Yani 3 tıraşın ikisi ustura tıraşı, bir tanesi orta agresifin üzerinde bir aletle geçmişti. O yüzden bu videoda biraz daha mild bir tıraş olmayı tercih edeceğim ben. Kullanacağım ekipmanlara geçecek olursak bugün ilk etapta yine daha önce kullanmış olduğumuz Prorazo'nun yeşil çay ve yulaf özlü kremini kullanacağım. Bunu daha önce kullandık ve bir önceki tıraşımızda da aslında Prorazo ürünleri kullandık ama ben bunu biraz özledim kullanmayı, çünkü kokusunu seviyorum ben. Hafif güzel bir aroması var. Ve aslında başka bir sebebi daha var bunu kullanmamın. Benim elimde bir fırça var. O fırçayla ben genelde kremleri kullanmayı tercih ediyorum. Sabunlarda kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Bu fırça biraz omurga olarak düşük, yumuşak bir fırça. Severek kullanıyorum kendisini. Şöyle gösterecek olursak, tıraş camiasında sap kısmı ünlü olan Yaki'nin Aqua High Mountain saplı silver tip kıllara sahip, porsuk kıllara sahip 24 milimlik fırçası. Bugün bu fırçayı kullanacağız. O yüzden Prorazo'nun beyaz kremini seçtim. Fırça genel itibariyle güzel bir fırça. 24 milim demiştik ve 54 milimlikte bir lofta sahip. Ben bu fırçayı tıraşa ilk başladığım dönemlerde sayılır. Yani birinci yılın sonu, ikinci yılın başı gibi AliExpress'ten almıştım. Fırçanın bu sapıyla aynı sapta iki bant fırçalar da var. Finest kıllarda. Ama silver tip olanı tercih etmiştim ben. Bu benim porsuk fırçalarla ilk deneyimimdi aslında ve çok sevmiştim. Bu fırçadan daha iyi silver tip fırçalar yok mu? Var, ama fiyat performans olarak bu fırçada gayet iyi bence. Hani diğer fırçalarla arasındaki fark, kıllarının uçları diğer silver tip fırçalara göre bir tık daha sert bence. Öyle ekstra bir batıcılığı yok. Ama mesela bende Mühle'nin de silver tip fırçası var. Hani onun kıllarının uçlarındaki yumuşaklık yok. Omurga olarak, hissiyat olarak aynı. Ama tek fark olarak onu diyebilirim. Aradaki fiyat farkını da göze alırsak bu fırça gayet güzel bir fırça diyebiliriz aslında. Geçelim kullanacağımız jilete. Bugün yine geçen tıraşta kırık permaşar kullanmıştık. Bu tıraşta da şöyle çift taraflı permaşar kullanacağız. Ve bu permaşarpı kullanacağımız alete geçelim. Bu alet aslında benim aklıma nereden geldi kullanmak? Aslında hep aklımdaydı ama zamanı geldi diyelim biraz. Geçtiğimiz haftalarda Tıraş Keyfi forumunda bir başlık açılmıştı. Sevgili Kaan Karaman açmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 2024 yılı özelinde veya geçmişten günümüze kadar en favori gördüğünüz aletti başlığın adı, ya da sizde en iyi etkiyi bırakan, en yüksek etkiyi, şaşırtıcı etkiyi bırakan alet. Ben de hani genel itibariyle benim üzerimde çok güzel etkiler bırakan, şaşırtıcı etkiler bırakan alet vardı ama 2024 yılı üzerinde bir yorum yapmak istedim ben de. Daha önce ilk videomuzda kullandığımız bir Rockwell 6C vardı, ayarlanabilir alet olarak. Ben 2024'e kadar ondan başka ayarlanabilir bir alet kullanmamıştım. 2024'te ayarlanabilir olarak aldığım, şöyle göstereyim, Merkür'ün kısa saplı Progress aletini almıştım ben. Şu kemer kısmında, altta beyazla sap arasındaki kemer kısmında 5 farklı ayar var ve bu alttaki beyaz kısmı çevirerek biz buradan istediğimiz agresiflik seviyesine getiriyoruz bu aleti ve tıraş oluyoruz. Bu üzerinden ayarlanabilir olması da tıraş esnasında farklı ayarlara geçmek için çok pratik oluyor. Bu benim ilk kullandığım üzerinden ayarlı alet olduğu için ben bayağı şaşırmıştım aslında. Benim üzerimde çok iyi bir etki bırakmıştı. Düşünün, ben 3 perde tıraş oluyorum. 3 perdede de farklı ayar kullanıyorum.
Bu o yüzden bende çok güzel bir etki bırakmıştı. Sonra bundan daha üst segment gibi duran bir alet daha aldım ben. Onu da çok severek kullanıyorum. Ama bu alet benim üzerinden ayarlanabilirlerde ilk göz ağrım diyebilirim ve hala severek kullandığım bir alet. Aletle ilgili bilgileri verelim defterden. Bu aletin toplam uzunluğu 87 milim. Sap uzunluğu şöyle 79 milim olarak geçiyor ve aletin ağırlığı 85 gram. Yani ağırlık olarak gayet ağır bir alet. Sap uzunluğu da kısa denebilecek seviyede. Baktığımız zaman aletle ilgili söyleyebileceğim iki farklı anekdot var. Bu üzerinde 5 tane ayar var demiştik ama arada küçük çizgiler de var. Mesela siz 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 ayarlarında da bir ayar seçebiliyorsunuz veya 5'ten sonra artı diye bir ayar var. Yani 5'in üstüne de bir tur daha ayar yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Yani yanlış mı biliyorum, doğru mu biliyorum bilmiyorum ama öyle bir şey var. Artı aletle ilgili benim şaşırarak edindiğim bir bilgi daha. Bu alet 100 küsür senenin üzerinde var olan bir tasarım ve tasarımı çok sevildiği için bu aletin tasarımını hiç değiştirmemişler ve muhteşem bir alet. Asla tıkanma yapmayan, çok etkili tıraş veren, çok konforlu tıraş veren bir alet. Yani bu alet aslında benim tıraşa olan bakışımı biraz değiştirdi aldığımda diyebilirim. Aletin jilet yüklemesine geçeceğiz. Şurada aletin üst kapağında küçük bir çizgi var şurada. O çizgiyle şu alttaki aletin alt kısmında bir tane ok var. Her zaman bu çizgiyle bu ok her zaman eşleşmek zorunda aleti monte ederken birbirine. Ve aletimiz daha önce kullandığımız Merkür 34C gibi iki parça bir alet. Şöyle bu şekilde kullanılıyor. Jiletimizi yükleyelim bir yandan alete. Dediğim gibi bundan önceki 3 tıraşımızda agresif aletler kullandık. Hani çok fazla hatır sayılır bir tahriş yaşamasak da ben yüzümün bir tık yorulduğunu hissettim açıkçası. O yüzden bugün daha yumuşak bir tıraş olmak istiyorum. Merkür Progress'te bize o istediğimiz yumuşak tıraşı etkili bir yakınlıkla sunacak diyebilirim. Her zaman bunu takarken dikkat ediyoruz. Bu tarafta çizgisi var. Bu tarafta da ok kısmı var. Bunu böyle ikisini eşleştirerek vidayı sıkıyoruz. Ben her zaman jileti taktığım zaman aleti sıfır noktasına kadar bir sıkarım. Şöyle şurada bir nokta var üstünde. Orası ibra olarak geçiyor. İlk önce ben bir sıfır noktasına kadar sıkarım. Ondan sonra da ilk perdede genelde 3 ayarında oluyorum. Neden 3'te oluyorum? Çünkü ben zaten 3 günde 4 günde bir tıraş oluyorum. O kadar uzun sakalım olmadığı için de daha agresif bir ayara ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Evet, jiletimizi taktık ve ayran kasemizi aldık. İçine Prorazo kremimizden sıkacağız. Şöyle bir fındık tanesi kadar Lazarus Club kanalında Özgün Bey'in dediği gibi aktarıyoruz ayran tasımızın içine. Ve sonra yavaş yavaş köpüğümüzü hazırlayacağız. Fırçamız dediğimiz gibi çok yumuşak. O yüzden ben sert sabunlarla eğer bir porsuk fırça kullanacaksam ya daha önce kullandığımız Mistura'yı ya da 2 bant 24 milim onu da daha önce kullandık. Bu fırçaları kullanmayı tercih ediyorum. Benim bir tane daha porsuk fırçam var. Aslında 2 tane daha var. O da 2 bant yine Yaki'nin. 26 milim bir fırça. Onu da kullanırız zamanla. Birbirine benzer. Çok fırça yok benim elimde. Yani bir iki tane var sadece. Dediğim gibi ben aletlerde de fırçalarda da
genellikle bana farklı tecrübeler, farklı hissiyatlar hissettirecek ekipmanlara yöneliyorum genel itibariyle. Aynı alet, aynı ekipmanı, aynı hissiyatları veren ekipmanlar çok fazla kullanmıyorum. Mesela daha önce kullandığımız 34C mild bir alet. R89 daha mild denilebilir. Ama ikisinin de farklı tıraşları var. Yani mesela Pearl SSH 05'imiz de var. Onun da farklı bir hissiyatı var. Ayarlanabilir aletlerde de aynı şekilde. Ben mesela Mimle Rokka'yla işte onu da kullanacağız. Hani iki önceki tıraşımızda kullanmış olduğumuz Edwin Jagger 316'nın ne kadar benzeyen yanları olsa da aslında çok farklı aletler, çok farklı hissiyatlar sunduklarını düşünüyorum. Yani genelde aletler ve fırçalar alırken bana farklı hissiyatlar yaşatması benim genel odak noktam. Köpüğümüz yavaş yavaş oluyor açıkçası. Evet, köpüğümüz oldu. Yüzümü sıcak suyla yıkayıp tıraşımıza başlayalım. Evet, yüzümü yıkadım. Köpüğü şimdi yüzüme uygulayacağım. Evet. Fırça dediğim gibi gayet yumuşak. Yüzünüzde istediğiniz gibi rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz. Elimde başka kremler ve sabunlar da var. Hatta sipariş verdiğim ürünler de var. Aralarında kullandıklarım ve kullanmadıklarım mevcut. Kullanmadıklarımı önden bir tur deniyorum ben. Çünkü hatırlarsanız Queen of Hearts'ın ilk tıraşında istediğimiz köpüğü elde edememiştik. O artizan sabun tecrübesi bende yoktu. Daha önce dediğim gibi sabunlarda aslında o kadar bilgili değilim. Onları yani tıraş olmadan da olsa bir düzgün bir şekilde köpürtüp ondan sonra videosunu çekmeyi planlıyorum. Evet, köpüğü yüzümüze uyguladık. Tıraş aletimizi ıslatıp tıraşımıza başlıyoruz. Bu tıraş aletinin aynı modeline sahip bir tıraş aleti daha var. Parker'ın Variant diye geçen bir modeli. Onun da gayet sevenleri mevcut. Okumuş olduğum incelemelerde Progress'e göre bir tık daha agresif olduğu söyleniyor. Kullandığımız Perma Sharp jilet de gayet etkili bu arada.
Permaşarp jilet daha önceden Türkiye'de üretiliyormuş. Sonradan jiletin firması bu jileti satın almış ve şu an Rusya'da üretiliyor diye biliyorum ben. Aynı severek kullandığımız yeşil sevumluk, jilet naset ve silver blue gibi, jilet silver blue gibi o jiletlerin de ben Rusya'da aynı fabrikada üretildiği ile ilgili bilgi edinmiştim. Her ne kadar yurt dışında üretilse de hani rahat ulaşabildiğimiz bir jiletin benim yüzüme uyum sağlıyor olabilmesi beni gayet mutlu ediyor açıkçası. Bu jilet ve Progress özelinde konuşacak olursak videoyu çekerken bir yandan muhabbet ediyoruz ve aslında ben çok da yavaş tıraş olmuyorum. Buna rağmen şu ana kadar gayet konforlu bir tıraş olduk. Söylemeyi unutmuş olabilir miyim bilmiyorum. Yok, söyledim. 3. ayarda tıraş oluyoruz şu an. İkinci perdeyi ben 2 ayarında, son perdeyi de tersten alırken 1 ayarında olmayı düşünüyorum. Her zaman çünkü öyle oluyorum. Rockwell'de de mesela 4 nolu plakayı kullanıyorum. Son perdede plakayı ters çevirip 2 nolu daha yumuşak olan plakaya geçiyorum. Eğer ayarlı bir alette tıraş oluyorsanız her perdede ayarı düşürerek tıraş olmanız bence doğru hamle. Çünkü perdeler geçtikçe, yüzünüzden jiletle geçtikçe yüzünüz hassaslaşıyor. Yani ayarı düşürerek tıraş olmanız size daha konforlu bir tıraş verecektir açıkçası. Aletin ben sesli geri bildiriminde gayet seviyorum. Tıraş olurken çıtır çıtır bir ses veriyor. Gayet keyifli bence. Evet, birinci perde bitti. Bir yüzümüze su tutup ikinci perdeye geçelim hemen. Şöyle birinci perdenin sonunda yüzümüze bakacak olursak şu çene kısmında ufak atladığımız bir yer var. Onun haricinde gayet şu an social acceptable bir tıraş diyebiliriz. Ama tabii ki biz her zamanki gibi yapacağız. Şöyle köpüğümüzü aldık. Yüzümüzü uygulayacağız. Prorazo'nun bu kremi yeşil çay ve yulaf özlü diye geçiyor. Ben bu aromayı
İlk Razoros'tan yaptığımız siparişlerde yanında hediye gelen balzamlarda almıştım. Ben bu kokuyu limon kokusu sanıyordum açıkçası. Ama sonra baktığımda yeşil çay ve yulaf özlüymüş. Bu aroma size diğer sabunlardaki gibi öyle buram buram bir koku sunmuyor ama hafif ve fresh bir kokusu var. Yazda kışta kullanılabilir. O yüzden ben seviyorum. Aleti tekrar ıslatıp şöyle ayarını ikiye getirdim ben. Şimdi kulaktan çeneye doğru giderken iki ayarında tıraşımıza devam edeceğiz. Aletle tıraş olurken kendinizi çok güvende hissediyorsunuz. Gerçekten İngilizce adının hakkını veriyor. Güvenli bir alet. Ve ikinci perdede de göreceğimiz üzere gayet etkili. Sırf keyiften üçüncü perdeye de geçiyoruz. Ben mild aletlerde de agresif aletlerde de jiletli ustalarda kullanmaktan çok keyif aldığımı daha önce de belirtmiştim. Aslında bugün tekrar 34C kullanmak gibi bir planım vardı benim. Çünkü en son ustura tıraşı olmuştuk. Ama dedim ki Merkür Progress'te de gayet keyifli, yumuşak bir tıraş olabiliriz. Ve ikinci perde üzerinde bakacak olursak 34C'den çok daha yakın bir tıraş elde ettik diyebilirim ben. Ayarımızı 1'e alıyoruz ve bu sefer tersten gideceğiz. ...34C tıraşımda söylediğim gibi benim tersten tıraş olmayı en çok sevdiğim iki alet de Merkür markasına ait.
Yani birinci ayarda gayet yumuşak ve akıcı bir şekilde tersten çekişler yapabiliyorsunuz. Yani aletin tasarımı dediğimiz gibi 100 yıllık bir tasarım. Yani üzerine her ne kadar modern değişimler geçirmemesine rağmen hala işini mükemmel bir şekilde yapıyor. Bir mühendislik harikası diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Yani sonrasında da bu aletin Parker Variant gibi başka Çin markası klonlarının üretildiğini de hesaba katarsak taklitler aslını andırır mıydı? Öyle bir söz vardı. Aslında bu durumlar bu aletin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor açıkçası. Bazı kesimler tarafından bu aletin bu alt ayar topuzu beğenilmiyor. Aslında eskiden ben de beğenmiyordum. Diyordum ki yani bu metal alette neden plastik beyaz bir ayar topuzu var? Bence hiç yakışmıyor diyordum. Ama sonraları benim düşüncem değişmeye başladı. Bu plastik ayar topuzunun bu alete ben vintage bir hava kattığını düşünüyorum. Şu an mesela. O yüzden şu an gözüme hoş gidiyor. Aletin aynı modelinin uzun saplı versiyonunda mevcut. Hani büyük bir eliniz varsa ve kısa saplı aletleri sevmiyorsanız uzun saplısını da alabilirsiniz. Ben bu aleti standart Merkür'ün karton paketinde almıştım. Aynı alet plastik bir kabın içerisinde de geliyor. O modelleri de farklı satıcılarda mevcut. Ayrıyetten bu plastik topuzunu sevmeyenler için Merkür bu topuzun metal olanında üretti ve farklı renklerde olanları da mevcut. Şu an Türkiye'de onlar yok. Ama hani internet üzerinden bakıp araştırabilirsiniz. Hani tıraşımızın sonuna geldik ve hani şöyle bir baktığımızda gayet başarılı ve keyifli bir tıraş geçti diyebilirim. Yüzümü soğuk suyla yıkıyorum. Oh. Ve Prorazo balzamımızı kullanacağız. Şöyle çizgi. Bu sefer biraz fazla almış olabilirim. Evet, yüzümüz gayet keyifli bir durumda. Hafif üstteki balzamı sileceğim. Bence tıraşımız tamamlanmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese keyifli günler, keyifli akşamlar, keyifli tıraşlar dilerim.